Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Gerçekten ben çok beğendim. Kendi tasarımım olan bir model. Hem hobo hem heybe, böyle karışık, ortaya karışık bir şeyler çalıştım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor ve çantam için yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden ve kısa bir anlatımından bahsedeceğim. Bakın, çantamın ölçülerini hemen vermek istiyorum. Şu şekilde ters tarafından ölçüyorum. Tabandan itibaren ölçtüğüm zaman şöyle tam ortaya 27 santim 26 santimlik bir ölçüsü oldu çantanın ağız kısmına kadar. Şimdi tabandan itibaren askı kısmına kadar olan ölçüsü de şöyle 50 santimlik bir ölçü olmuş oldu. Enine gelecek olursak 38 santimlik bir ölçüsü oldu. Gerçekten çok kullanışlı bir çanta oldu. Şöyle içerisinde göstermek istiyorum. Çıt çıtlarımı yana yaptım. Hem güzel bir hava kattı hem de daha kullanışlı oldu. Bakın, içi detaylı olarak gösterdiğim zaman oldukça geniş bir çanta, çok kullanışlı bir çanta oldu. Ben çok beğendim gerçekten. Şimdi iplerimden bahsedecek olursam Milano rafyanın rafya iplerinden kullandım. 17 numarasını kullandım ve 24 numarasını kullandım. İkisine gerçekten çok yakıştırdım. 200'er gramlık ipimden bu kadar kaldı. Yaklaşık 150 gram kadar kullanmış oldum. 24 numaramdan ve 17 numaramdan toplamda 300-350 gramlık bir ip gitmiş oldu. 3 milim tığ kullandım bunu yaparken. Çantamın genel olarak yapımı da şu şekilde. Çantam iki parçadan oluşuyor. Daha sonra bu iki parçayı birleştiriyoruz. Taban kısmını hazırlıyoruz. Kenarlardan da birleşimini yapıp en son askısını da diktikten sonra çantamızı bitiriyoruz. Gerçekten yapımı da oldukça kolay bir model oldu. Şimdi o zaman çantamızın yapımına başlayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantam için öncelikle bu şekilde iki parça oluşturuyorum. Parçamı oluşturduktan sonra şöyle iki parçamı da tabandan itibaren dikişimi yapıp daha sonra iki parça halinde birleştirip çantamı hazırlıyorum. Öncelikle parçalarımın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle bitişinde uzunluğunu ölçtüğüm zaman 60 santim uzunluğunda, enini ölçtüğüm zaman 39 santim. Burada uzun kenarım bu şekilde. En kısa kenarımı ölçtüğüm zaman da, yani sap kısmına denk gelecek yeri ölçtüğümde de 14 santim uzunluğu elde etmiş, eni elde etmiş oluyorum. Bu şekilde parçalarımı oluşturuyorum. Şimdi tabanımı yaptıktan sonraki ölçümü de paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle şuradan itibaren ölçtüğüm zaman 55,5 santim ölçüsü, 55-55,5 santim uzunluğunda olmuş oluyor. Hemen enini de şöyle ölçtüğüm zaman sakarlığım yine 17,5 santim olmuş oluyor. Kısa kenarımın şöyle katlanmış halini ölçtüğümde de 6,5 santim, hatta 6,5-7 santim, evet, elde etmiş oluyorum. Parçalarım bu şekilde, ölçülerim bu şekilde. Çantamızın yapımına başlayalım. Çantam için 80 tane zincirimi çektim. 80 trabzanla başlayacağım bir model olacak. O yüzden 80 tane zincir çektim. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz bunu istediğiniz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. Zincir sayınıza göre değişiklik yapabilirsiniz. 80 zincirimi çektim. 80 benim için yeterli oldu. Şimdi 1 ve 2 tane de üst sırama çıkmak için
zincir çekiyorum. Yani siz 60 çektiyseniz 2 tane daha ekleyeceksiniz ya da 70 çektiyseniz 2 tane daha ekleyeceksiniz. Bu şekilde. Bu arada 2'ye bölünen bir sayı olması gerekiyor ki çantanızı birleştirme aşamasında tam olarak aynı ölçüde olması gerekir. Yani 75 yaparsanız bir tanesi fazla gelecek. Birleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsınız. O yüzden en baştan söyleyeyim, çift sayıyla başlamanız gerekiyor. Şimdi hemen bakın 80 zincirimi çektim. 2 zincir daha çektim. Zincirimin arka tarafını çeviriyorum. Ben hep bütün modellerimde arka kanatlara batarak ilerliyorum. Daha önceki videolarımdan da biliyorsunuzdur, öğrenenler varsa. Şimdi bakın zincirim bu şekilde duruyor. Arka kısmını çeviriyorum. 3 tane atlıyorum. 1, 2 ve 3. 79. zincirimin şöyle bakın çıkıntılı duran yerler var. Şu şekilde. Buraya batıyorum. 79. zincirimin arka kanadına batıyorum. İpimi çekip bir trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakini geçiyorum. Yine bakın arka kanadına battım. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bakın arka kanadına battım. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bakın arka kanadına battım. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane ikili trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Burada baştaki 3 tane zincirimiz var. Bakın 3 tane atlayıp 4.'ye batmıştık. 79. zincirimizin arka kanadına batmıştık. Bunu da trabzan olarak sayıyorum yine. Toplamda zincirimle beraber 80 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Evet, her bir zincirimin arka kanatlarına birer tane ikili trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geldim. Trabzanlarımı tamamlamış oldum. Baştaki 3 zincirimle beraber 80 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi ölçümü vermek istiyorum. Hemen zincir ölçüsüne göre yaparsanız her zaman farklılık gösterecektir. Çünkü toplanmalar vesaire oluyor. Şimdi hemen şu şekilde baktığımda 36 santimlik bir ölçü elde etmiş oldum. Sizin bu ipinize, elinizin ayarına göre, tığ numaranıza göre değişiklik gösterecektir. Ölçüyle ilerlemeniz daha sağlıklı olacaktır. O yüzden ilk sırada ölçümü vermiş oldum sizlere. Hemen şimdi renk geçişimi yapacağım. 2 renk kullanıyorum. Renk geçişimde nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bej ve lacivert kullanıyorum. Gerçekten tam bej de değil, böyle karamel tonlarında bir ip kullandım. Şimdi hemen bakın. Burada son ikili trabzanımı yaptıktan sonra şuradaki ipimi tutuyorum. Tekrar bu son çekmiş olduğum ilmekten ikisinden birlikte geçiriyorum. Bakın ipim hala burada. Daha sonra alıyorum karamel rengi ipimi. Şöyle hemen ipime tığıma dolayıp içerisinden çekiyorum. Bakın 2 tane ipim olmuş oldu. Kullanacağım ipi diğerinin içinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Lacivertin içerisinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve burada laciverti şu şekilde çekip sıkılıyorum. Bakın hiçbir şekilde çıkma ihtimali olmuyor bu şekilde yaptığınız zaman. Daha sağlıklı bir sonuç elde ediyorsunuz. Bir zincirimi çektim. 2 ve 3 zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Düz yönümü ben burası olarak belirledim. Diğer parçamda da bu şekilde hazırladım. Siz hangi yönden yapacaksınız? İpi sakladığınızda ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama bejin yani karamel rengin trabzanların daha düzgün, açık bir renk olduğu için daha düzgün bir görüntü elde ediyor. Daha tok duruyor. Arka kısımlarının lacivertin denk gelmesini istediğim için ön yüzümü ben bu şekilde belirledim. Şimdi hemen bakın iplerimi de arada gizleyip yürüteceğim. Şu şekilde.
Lacivert ipimi yürüteceğim. Karamel rengi ipimi de arada gizleyeceğim. Hemen 3 zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğe batmıyorum. Bu 3 zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İkinci trabzanımın tepesine tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapacağım. Şu karamel ipimi de içerisinde saklıyorum. Nasıl sakladığımı da göstermek istiyorum sizlere. Çıkmaması adına daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın ipimi normal trabzan yapar gibi doladım öncelikle. Diğer ipimi de gizleyeceğim ipimi de önden arkaya doğru attım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Bunu görmezden geliyorum. Normal trabzan örer gibi devam edeceğim artık. Hemen yanındaki ilk ilmeğime battım. İpimi çektim. Bakın 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi 3'ünü birlikte aldım. Ve ikisini birlikte aldım. Şurada karamel ipimi de çektiğim zaman gizlenmiş oldu. Arada gizlemiş oldum ve çıkma ihtimali kalmamış oldu. Biraz daha yürüttükten sonra artık ipimi keseceğim. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Artık yürütmeyi, karamel rengimi burada bırakıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Laciverti sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Çünkü yine renk geçişi yapacağım için bunu bu şekilde yürütüyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Toplamda yine baştaki zincirimle beraber 80 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Trabzanlarımı yaparak yine sıra sonuna kadar geldim. Sonda bakın bir tane trabzanım, yani 3 zincirim kaldı. Burayı da göstermek istedim. 79 tane trabzan elde ettim buraya kadar. Son zincirimin üzerine de batmayı hiçbir sıramda ihmal etmiyorum ki sıramda sıra sayımda eksiltmeler olmasın ilmek sayımda diye. Hemen ipimi üzerine doladım. Bakın son zincirimin olduğu yerdeyim. Burada 3. zincirimin tepesine tığım batıyorum ve bir ikili trabzan oluşturuyorum. 80 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum bu şekilde. Şimdi yine renk geçişimi yapacağım. Renk geçişimi yaparken neye dikkat ediyorum? Şu şekilde elinizle bir geriyorsunuz ipi. Çünkü arada yürüttüğümüz için toplanmalar vesaireler olabiliyor. Ona özellikle dikkat edelim ki büzülme olmasın diye. Şimdi son ikili trabzanımı da yaptıktan sonra yine ipimi tutuyorum. Tığımda bu ikisinden birlikte tekrar çekip lacivert ipimi alıyorum. Ve çok çektirmeden, çok sıktırmadan ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Lacivert ipimi karamel rengi ipimden geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra diğer ipimi çekiyorum. Bakın hiçbir şekilde sökülme ihtimali olmuyor bu şekilde. Bir zincirimi çektim. 2 ve 3 zincir daha çekiyorum. Şurada bu şekilde geniş durmasına çok takılmayın. Çok dar durursa daha büyük sıkıntı toplayabilir. Çünkü daha sonra kenarlarından tığlama yapacağımız için o görüntü kaybolacaktır. Eğer siz de 2 renk çalışıyorsanız bunlara özellikle dikkat edin. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Bakın düz yönüm burası demiştim. Düz yönüm burası olduğu için örgümü çevirdiğim zaman ipimi yürütürken karamel rengi ipimi yürütürken ön taraftan yürüteceğim. Yani bu tarafa alacağım. Çünkü bu kısımda arka taraf burada. Arka taraftaysam eğer ipimi ön yüzden yürütüyorum. Eğer düz tarafımdaysan ipimi arka yüzünden yürüterek ilerliyorum. Bu şekilde. Yani hep aynı yönden yürütmüş oluyorum ki şurada kötü bir görüntü olmasın diye. Şimdi bakın. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. 3. sırama geçiş yaptım. Dibindeki ilk ilmeğe batmıyorum. İlk trabzanıma batmıyorum. Ne demiştik? 3 tane zincirimizde trabzan olarak sayıyoruz. O yüzden dibindekine batmayıp 2. trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum.
Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak 80 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine karamel rengi ipime geçiş yapacağım ben. 3 zincir çekip 4. sırama geçiyorum. Orada da yine her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak 80 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma 80 trabzan yaparak arttırma, eksiltme yapmadan yeter uzunluğa gelene kadar aynı işlemi tekrarlayarak ilerliyorum. Evet, 80 trabzanımı örerek arttırma, eksiltme yapmadan yeter uzunluğa kadar gelmiş oldum. Toplamda 27 sıra ördüm. Son 27. sıramı bitirdikten sonra artık düz olarak örmeyi bıraktım. Şimdi ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi elinizin ayarına göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına, tığ numaranıza göre bu ölçü her zaman değişiklik gösterecektir. Aynı sayılarda yapsanız bile. O yüzden ölçü üzerinden ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Bakın uzunluğu 30,5 santim olmuş oldu. Hemen buradan itibaren eksiltmelerimize başlayacağız. 30,5 santime ulaştığınızda, yani ölçüyü birebir aynı yapacaksınız. 27 sıramı bitirdim. 30,5 santime ulaşmış oldum. Bundan sonra artık eksiltmelerime başlıyorum. Evet, 27. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi renk geçişimi yapacağım. Hemen bakın. Yine aynı yöntemle karamel rengime geçiş yapıyorum. İpimi çekiyorum. Şöyle biraz düzelttikten sonra renk geçişimi yaptıktan sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bu sefer eksiltmelerime başlıyorum. Eksiltme yapacağım için 2 zincirle 28. sırama geçiş yapıyorum. Şimdi bakın, normalde 3 tane zincir çekiyorduk ve bunu trabzan olarak sayıyorduk. Şimdi ikisini bir toplamam gerekiyor normal şartlarda, ama ben zincirimi de trabzan olarak saydığım için şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Zincirimi de trabzan olarak saydığım için ikisini birlikte toplayabilmek adına 2 tane zincirimi çektim. Yani biraz daha kısa durmasını istediğim için. Şimdi hemen 2 zincirimi çektim. İpimi üzerine dolayıp dibindeki ilk trabzanıma değil, yanındakine, yani ikinci trabzanıma tığımı batıyorum. Zincirimi de saydığım için. Hemen ipimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. Başta 2 zincir çektiğim için bir eksiltme yapmış oluyorum. Hemen bakın, sıra sonunda daha iyi anlayacaksınız. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane trabzanım kalana dek, yani bir trabzan, 3 tane de zincirimde trabzan olarak sayıyordum, kalana dek ilerliyorum. Trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Bakın, son bir tane ikili trabzanım, 3 tane de zincirim kalmış oldu. Şimdi burada bir eksiltme yapacağım. Hem başta hem sonda her sıramda eksiltme yapacağım. Bundan sonra yeter uzunluğa gelene kadar. İpimi üzerine doladım. İlk trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte toplayıp kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın, zincirimin tepesine de tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte çekiyorum. Bakın, 3 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bakın, görüntüm bu şekilde oluşmuş oldu. Sonda da bakın, şurası kısa kaldığı için bir ilmek olarak, trabzanımın tepesi bir ilmek olarak aynı uzunluğa ulaşmış oldu. 2 zincir çekmemizdeki amaç tam olarak buydu. Şimdi eksiltmemi yaptım. 28. sıramı tamamladım. Tekrar renk geçişimi sağlıyorum. Yine 1 ve 2 tane zincir çekip 29. sırama geçiş yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın, yine başta ve sonda her sıramda eksiltme yapacağım. Burada hemen
2 zincirimi çektim. Bakın dibindeki eksiltme yapıp topladığım ilmeğe batmıyorum. Şuraya batmıyorum. Hemen bakın yanındaki ikinci ilmeğime tığımı batıyorum. Şu şekilde net gözüküyordur diye umuyorum. Hemen ipimi çektim ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi hemen ilk eksiltmemi yaptım. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan. Şuradan ipim biraz önce çıktı. Hemen yanındaki ikili trabzanıma bir ikili trabzan. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine yine birer tane ikili trabzan yaparak sonda bakın şurada çekmiş olduğumuz zincirimiz, yani trabzanımız, bunun ikisini birlikte sayıyordum. Trabzanım ve yanındaki trabzanım, yani 2 tane ilmeğim kalana dek 2 trabzan, 2 tane de zincir çekmiştim. O kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemi yaptıktan sonra her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonunda bakın 1 trabzan, 2 trabzanım kalana dek ilerledim. Şu şekilde gözüküyor. Düz tarafından daha belirgin oluyor. 2 zincirim, yapmış olduğum bir trabzan ve yanında ikinci trabzanım var. Şu şekilde net bir şekilde görüyorsunuz. Zaten zincirimizi saymıyoruz. Orada eksiltme yapıyoruz demiştim. Zincirim ve trabzanımı bir ilmek olarak saymış oldum. Şimdi şurada bu detayı vermeyi unuttum. İlerlemeden hemen yerimizi belirleyelim. Zaten belirgin oluyor ama daha sonra kullanırken daha net anlayabilelim diye kenarlara hemen bakın eksiltmelerimize başladığımız yerlere bir işaretleyici takacağız. Şimdi önceki sıramızda yapmıştık. Yani 28. sıramız ve 27. sıramızın tam ortak noktası, bakın ikisinin kesişim noktasına bir işaretleyici takıyorum. Eksiltmem buradan itibaren başladı. Diğer tarafıma da aynı şekilde 27 ve 28. sıramın tam arasındaki boşluğa bakın. Şuraya işaretleyicimi takıyorum. Buradan sonra artık eksiltmelerle devam edeceğiz. Kenar tığlamalarını yaparken ve birleştirme aşamasında buradaki işaretleyicimiz lazım olacak. O yüzden takıyoruz. Hemen bakın tekrar geldim 29. sıramın sonuna. Tekrar gösteriyorum. Şimdi şurada 2 zincir çekmiştik. Bir trabzan yapmıştık. Bu ikisini bir trabzan olarak sayarak eksiltmemizi bu şekilde yaptığımızı söyledim. Yanında da bir trabzanım var yine. Yani 2 tane ilmeğim kalmış oldu sıra sonunda. Şimdi hemen burada tekrar bir eksiltme yapacağım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk trabzanımın tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın son trabzanımın tepesine de tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekip 3 tane ilmek elde ediyorum ve hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bakın 2 tane zincirim burada boşta kalmış oldu. Ama geçişimde hiçbir anormallik olmadı. Bakın. Şimdi renk geçişimi sağlıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum yine. Başta hep üst sıramıza çıkarken bundan sonra 2 zincirle çıkıyoruz. Başta eksiltmemizi bu şekilde yapıyoruz. Sonda da 2 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Son kez bu sıramda da göstereceğim. Daha sonrasını artık zaten anlamış olursunuz. Aynı işlemle devam edeceğiz. Hemen bakın renk geçişimi yaptıktan sonra 2 zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Dibindeki ilk ilmeğime batmıyorum. Yanındaki ikinci trabzanıma. Bakın şurası eksiltme yaptığım yerde. Hepsini birlikte topladığım yer. Zaten ilmeğim burada. Zincirim burada. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirimi ve trabzanıma bir trabzan olarak sayıyorum. Hemen eğer burada kafanız karışacak olursa hemen bakın şuradaki trabzanınızın tepesine işaretleyici de takabilirsiniz ama gayet net anlaşılıyor. Ördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum.
yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine kalan her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak sonda bakın zincirim ve trabzanımı sayıyordum. Bakın zaten zincirim o kadar belli belirsiz gözüküyor ki oval bir şekilde çıkmış oluyor. 2 zincir ve bir trabzanımı bir trabzan olarak sayıyorum ve yanındaki trabzanıma da şu şekilde 2 trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 2 tane trabzanım kalana dek ilerledim yine. Bakın, ipimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın son trabzanım ve 2 tane zincirim kalmış oldu. Trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte topluyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi renk geçişimi de yaptıktan sonra yine 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibindekine batmıyorum. Şuradakine değil, şuraya değil, buraya değil, buraya batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıp eksiltmemi yapmış oluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonraki sıralarım da bu şekilde ilerliyor. Başta ve sonda eksiltmelerimle yeteri uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Eğer şuradaki zincir kafanızı karıştıracak olursa her sırada saymanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın en son eksiltmeyi yapmadan önce 80 tane ilmeğimiz vardı. Bir buradan eksiltme yapıyorum her sıramda. Yani toplamda 2 tane eksiltme elde etmiş oluyorum. Yani 80'den 78'e, daha sonraki sıramda 76'ya, sonrakinde 74'e, sonrakinde 72'ye, bu şekilde eksilti yeteri uzunluğa gelene kadar eksiltme işlemimize başta ve sonda yaparak aradaki tüm trabzanlarımızı birer tane trabzan yaparak yeteri uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Evet, eksiltmelerimden sonra yeteri uzunluğa gelene kadar eksiltmelerime devam ettim. Toplamda 26 sıra eksiltme sırası tamamladım. Alttan itibaren, yani taban kısmımızdan itibaren toplamda 53 sıra tamamlamış oldum. 53. sıramın sonundayım. Son olarak bakın yaptığım sıramda, yani 53. sıramda yine eksiltmemi yaptım ve 28 tane ilmek elde etmiş oldum. 28'i sayarken ne yapıyoruz? İlk baştaki 2 zincirimizi saymıyoruz. Zaten 80 ile başlamıştık. 80 ile eksiltmeye her sıramızda ikişer tane trabzan eksiltmesi yaparak 26 sıra ilerlediğimizde 28 tane trabzan sayısına denk gelmiş oluyor. Şimdi artık kenar tığlamalarına başlayacağız. Ölçülerinden de bahsedeyim. Son olarak şöyle tamamladıktan sonra bakın eksiltmenden itibaren ölçüsünü vermek istiyorum. Öncelikle şuradan başlıyor eksiltme sıra. 28,5 santim, hatta 29 santim ölçüsü olmuş oldu bu kısma kadar. Tabandan itibaren ölçtüğüm zamanda uzunluğu şöyle 59 santim olmuş oldu. Son olarak eksilttiğim yerdeki son sıramdaki ölçüyü de vereyim. 14 santimde bitişimin ölçüsü olmuş oldu. Artık kenar tığlamalarımıza başlayalım. Evet, 53. sıramı tamamladım. 53. sıramın sonundayım. Lacivert ipimle yine devam edeceğim. Bir sıra şu şekilde sık iğne ördükten sonra, yani ön yüzüm bu taraf olacak. Bu taraftan ilerleyerek sık iğne tığlamamı yapacağım. Hemen bakın bu noktada ipimi gizlemek için yine ip değiştirme yöntemimi kullanıyorum. Aynı ilmeklerimin içerisine tekrar batıp şöyle karamel rengi ipimi alıyorum. Burada herhangi bir işlem yapmadan, bakın içerisinden geçirmeden bir tane zincir çekiyorum. Burada bu kısmı bağlamış oluyorum. Bakın ipim içerisinde kalmış oldu. Kesinlikle çıkma vesaire yapmayacak. Kenarlardan da yürüteceğim. Bir zincirimi çekmiş oldum. Örgümü çevirdim. Şu kısmı tekrar göstermek istiyorum ki aklınız karışmasın. Belki yapmak isteyenler olur diye. Hemen bakın ipimi tekrar çıkardım.
renk geçişi yapar gibi yine aynı ilmeklerin içerisinden geçirip karamel rengi ipimi alıyorum. Bakın kapatmadım. Biraz şöyle geriye doğru çekip bir tane zincir çekip ikisinden birlikte geçiriyorum. Daha sonra karamel rengi ipimi çekip zincirimi iyice sıkılıyorum. Bitirmiş oldum burada. Örgümü çeviriyorum. Ve 54. sıramda artık sık iğnelerime başlıyorum. Hemen bakın zincirimi yaptım. Karamel rengi ipimi de bir süre yürütüp daha sonrasında keseceğim ki daha iyi gizlenebilsin diye. Şimdi bakın zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum. Bu benim başlangıç noktam. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Tersten batınca zor oldu. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma geliyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamlayarak sıra sonuma geldim. Bakın sonunda bir trabzanım ve zincirimin olduğu yer kalmış oldu. Şimdi bu zincirimle trabzanımı birlikte örerek eksiltme yapmıştım. Sadece trabzanımın tepesine batıyorum bu noktada. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın burada şu kısmı bitirmiş oldum. Artık yan tığlamalarıma, yan kısmın sık iğnelerine başladım. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum. İkinci yapmış olduğuma yan kısma denk geldiği için bakın yan tarafı tığlamaya başlamış oldum. Sık iğnesine, yan tarafın sık iğnesine başlamış oldum. Şimdi burada bir tane, iki tane battım. İlkini yana aldım. Yanındaki bakın zincirimin olduğu boşluğa tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Zincir boşluğumun olduğu yere iki tane sık iğne yapmış oldum. Bakın iki trabzanımın tam birleşim noktası var. Buraya da tığımı batıyorum. İpimi çekip şu nokta ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Ben bakın trabzanlarımın olduğu yere geldim. Bu iki trabzanımın olduğu yere tam arasındaki boşluğa tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın iki tane sık iğne yapmış oldum trabzan boşluğuma. İki trabzanımın kesişim noktasına batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın trabzanımın olduğu yere, zincirimin olduğu yere geldim. Buraya da yine iki tane sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluklarımıza, zincir boşluklarımıza ikişer tane, kesişim noktalarına bakın kesişim noktasındayım. Birer tane sık iğne. Ben bakın trabzan boşluğumdayım. Bir ve iki tane kesişim noktasındayım. Bakın şurada tam ikisinin birleşim noktası. Buraya bir tane. Hemen bakın yine trabzan yani zincir boşluğundayım. Buraya artık çantam büyümeye başlayınca çevirmesi zor oluyor. Hemen buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına tam ikisinin birleşim noktasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımın boşluğuna bir ve iki tane. Bu şekilde birleşim noktalarına bir, trabzan boşluklarıma ikişer tane batarak bakın burada işaretleyici taktığım yere kadar şimdi trabzanlarımızı düz örerek bitirmiştik. Daha sonra eksiltme yaptığımız kısma işaretleyici takmıştık. Buraya kadar sık iğnelerimizi yapıp geliyoruz. Evet, sık iğnelerimi yaparak eksiltmemin başladığı yere kadar gelmiş oldum. İşaretleyicimi taktığım yere kadar gelmiş oldum. Artık bundan sonra yarım trabzanla ilerleyeceğim. Taban kısmıma kadar aynı sayıları yaparak yine işaretleyicimi çıkarıyorum. Tam birleşim kesişim noktasına takmıştım işaretleyicimi. Buraya ipimi üzerine dolayıp buradaki ikisinin birleşim noktasına tığımı batıp ipimi çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum.
Tam birleşim noktasına yaptım. Şimdi trabzan boşluğumdayım. Zincir boşluğumdayım. Buraya yine ipimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar bir yarım trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın birleşim noktasının olduğu yerdeyim. Hemen trabzanımın tepesine batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yine iki trabzanımın birleşim noktası. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanın olduğu yerdeyim. Trabzanın olduğu yere iki tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Birleşim noktasındayım. Buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın trabzan boşluğuma iki tane yarım trabzan yapıyorum. Mantık aynı şekilde, yani sayılar aynı şekilde ilerliyor bu taraftaki gibi. Trabzan boşluklarımıza ikişer tane, birleşim noktasında birer tane yarım trabzan yaparak burada taban kısmının olduğu yere kadar geliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak taban kısmına kadar geldim. Son olarak zincir boşluğuma da iki tane yarım trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bakın zincirimin olduğu yere yine yarım trabzan yapacağım. Şurası benim ilk trabzanımın ilmeği. Bakın şuraya değil, hemen yanındaki zincirime batacağım. İpimi üzerine doladım. Yanındaki zincirime, burası biraz zorlayacak ama ipimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi buraya bir işaretleyici takıyorum. Burası benim yan kısmımın bitişi olmuş oldu. Şimdi hemen aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle gerçekten büyüdükçe aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir yarım trabzan, bir sık iğne yapmış oldum. Yarım trabzanımı yana saydım. Sık iğnemi tabana sayıyorum. Hemen yanındaki bakın trabzanımın tepesine, arka kanatlarına batarak ilerlediğimiz için şu anda batmamız çok daha kolay olacak. İlmeklerimiz gayet net bir şekilde belli. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın yine trabzan boşluğuma tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane sık iğne yaparak son trabzanımın olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak tabanımın son trabzanımın olduğu yere kadar geldim. Sık iğneler, trabzanlar, yarım trabzanlar hepsi de birbirine karıştı. Şurada da ben ipimi düzelteyim. Bakın son trabzanın olduğu yerdeyim. Şimdi buraya, bunun yine olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum son ilmeğime. Bir sık iğnemi yaptım. Aynı yere ipimi üzerine dolayarak tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum yarım trabzanıma yine bir işaretleyici takıyorum. Bu yarım trabzanım yine yan tarafıma geçmiş oldu. Diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını burada da uyguluyorum şimdi. Hemen bakın ipimi üzerine dolayıp trabzanımın olduğu boşluktayım. Buraya tığımı batıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki bakın birleşim noktasına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yine bu tarafımda aynı diğer tarafta yapmış olduğum işlemle devam ettiriyorum. Her bir trabzanıma birer tane trabzan, boşluğuma birer tane yarım trabzan, birleşim noktasına ikişer tane yarım trabzan, birleşim noktasına bir tane yarım trabzan, trabzan boşluğuma 2, birleşim noktasına bir yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Burada işaretleyicimin olduğu yere de yarım trabzan yapıyorum. Tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yani diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu tarafta da uyguluyorum. Daha sonra birleşim noktasına battıktan sonra artık eksiltme kısmına geçiş yapıyorum. Burada her bir trabzan boşluğuma ikişer tane, trabzanların birleşim noktasına birer tane sık iğne yapıyorum. Yani diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını, birebir aynısını bu tarafta da uyguluyorum ve başladığım noktaya kadar
geliyorum. Eksiltme kısmıma kadar yarım trabzanlarımı yaptıktan sonra sık iğnelerimi yaparak başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi bakın burada son olarak trabzanımın olduğu boşluğa 2 tane sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bakın burada bir tane sık iğne yapmıştık. Buraya tam şuradaki boşluğuma, yani sık iğnemi battığım yere son trabzanımın tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Burayı da 2 yapmış oldum. 2 sık iğne, 2 sık iğne de bu tarafta yapmış oldum. İlk yapmış olduğum, yani şu anda sonda yapmış olduğum sık iğnemi yan tarafa almış oldum. Başlangıç noktamdaki de en üstteki sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bakın birinci sıra kenar tığlamalarımı tamamladım. Ben 2 sıra gideceğim. Eğer bu kalınlık benim için yeterli derseniz burada bırakabilirsiniz. Ama daha dolu durmasını istediğim için kenar kısımlarının bir sıra daha gideceğim ben. Başlangıç noktamdaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum tekrar. Bunu artık yan kısmıma almış oldum. Başlangıç noktamı ilk yapmış olduğum sık iğnemle. Burası yan parçama geçiş yapmış oldu. Hemen aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. İlk sık iğnemin üzerine çift sık iğne yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak burada son sık iğnemin işaretleyicimden önceki sık iğnemin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimden bir önceki sık iğneme kadar geldim. Neden buraya kadar geldim? Bakın işaretleyicimi yanın başlangıç noktasına takmıştım. O yüzden arttırmamı yine burada yapacağım. 2 tane batacağım son sık iğnemin üzerine. Şimdi buradaki sık iğneme tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu yapmış olduğum ilk sık iğnem benim en üst kısmımın çantamın birleşim noktasını, yani sapının üst kısmının ilk sık iğnesi, yani şuradaki sap kısmına denk gelen sık iğnem. Şimdi buraya tekrar bir sık iğne yapıyorum. Buradaki ikinci sık iğnemi yan kısmıma almış oluyorum. Yapmış olduğum arttırmamı. Ben buradaki işaretleyicimi çıkarıp ikinci sık iğneme taşıyorum. Yan parçama vermiş oldum bunu. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu noktaya geliyorum. Buraya bakın, tam eksiltmemin bitip eksiltmeme başladığım yere takmıştım işaretleyicimi ve buraya yarım trabzanla başlamıştım. Yine işaretleyicimin olduğu yere yarım trabzan yapıp işaretleyicimi tekrar takıyorum. Sık iğnelerle buraya kadar geldim. İşaretleyicimin olduğu yere yarım trabzanımı yaptım ve işaretleyicimi taktım. Daha sonra dönüyorum. Her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada yarım trabzanlarıma başlayarak her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak bakın tabandaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki işaretleyicimi nereye takmıştım? En son bir yarım trabzan bir sık iğne yaptığım yerin bir yarım trabzan olan kısmına takmıştım. Buraya yine bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bakın yan parçamı bitirmiş oldum. Yarım trabzanlarımı bitirmiş oldum. Sık iğnemin olduğu yere ipimi üzerine dolayıp yine bir yarım trabzan yapıyorum. Bunu yan kısmıma alıyorum yine. Buraya tekrar bir işaretleyici takıyorum. Şu şekilde yan parçama geçmiş oldu. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir yarım trabzan, bir sık iğne yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak bakın buradaki işaretleyicimden bir öncekine, yani son sık iğneme kadar ilerliyorum.
Evet, sık iğnelerimi yaparak taban kısmımda işaretleyicimden bir önceki kısmıma bir önceki sık iğneme kadar gelmiş oldum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve bu yapmış olduğum sık iğnemi taban kısmıma sayıyorum. Şimdi buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Yapmış olduğum sık iğnemin olduğu yere, yani sık iğneme işaretleyicimden bir öncekine ipimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Burada köşemde toparlanma olmaması için arttırmamı yapmış oldum ve bu noktaya yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Bunu yan parçama, yan kısmıma sayıyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındaki yarım trabzanıma batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma yarım trabzanıma bir yarım trabzan, yanındaki yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki yarım trabzanıma geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Burası işaretleyicimi taktığım yer son yarım trabzanın olduğu yer. Buraya yine yarım trabzanımı yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra kalan tüm sık iğnelerime, bakın sık iğneme geçiyorum işaretleyicimden. Sonra her birine birer tane sık iğne yaparak burada başladığım noktaya geliyorum ve artık ipimi bu noktada kaydırma yapıp koparıyorum ve çantamın iki parçasını hazırlayıp birleştirme aşamasına geçiş yapıyorum. Tabandan itibaren yarım trabzan ve sık iğnelerimi yaptıktan sonra artık bu kenarımda, yani başlangıç noktamda kaydırmamı yapıp ipimi kopardım ve parçamı hazırlamış oldum. Dediğim gibi bu parçadan iki tane hazırlıyoruz. Birinci parçam bu şekilde, diğer parçam da aynı şekilde birleştirmesini yapıp bu hale getireceğiz. Şimdi parçamızı hazırladığımıza göre birleştirme kısmımıza geçiş yapacağız. Şimdi bakın birleştirmeyi nasıl yapıyorum? Şu şekilde katlayarak dış kısmı dışarı tarafa gelecek şekilde, düz yönü üst kısma gelecek şekilde ayarladım ve katlamamı yaptım. Bakın tersi içeride kalmış oldu. Bunu yapmadan önce tabi parçamı bir ütüledim. Bakın gayet güzel duruyor, dümdüz oldu. Hemen şuradan katlamamı yaptıktan sonra şu köşemden, alt taban kısmımdan birleştirmemi yapıp artık tabanımı hazırlayacağım. Şu hale getireceğim tabanımı. Gayet güzel bir görüntü elde etmiş olacağım. Tabanım da bu şekilde. Şimdi iğnemizi ve ipliğimizi alalım. Taban kısmımızın birleştirmesi için gelelim. Evet, iğnemi ve ipliğimi hazırladım. Geldim. Taban kısmımı aldım önüme. Hemen bakın küçük bir düğüm yaptım. Arkada yine düğümümü hazırlayacağım. Bakın şu şekilde iç kısımdan şöyle bir iğnemi geçiriyorum. Daha sağlam olması için şöyle bir tekrar aynı yere batıyorum. Ve çok kapatmadan şu ipin arasından iğnemi yine geçirip küçük bir düğüm yapıp sıkılıyorum. Şimdi bakın birleştirme aşamasına başlayacağım. Bunu nasıl yapacağım hemen. Bakın şurada tabanımda işaretleyici takmıştım. İşaretleyicimi ben nereye takmıştım? Bir sık iğne, bir yarım trabzan yapmıştık. Yarım trabzanın üzerine takmıştık. Yarım trabzanı ne demiştim? Yan kısma geliyor. Yani şu iki parçamın birbirine bağlayacağım kısma geliyor yarım trabzanı. O yüzden yarım trabzanıma batmıyorum. Taban birleştirmemi yaparken yarım trabzanıma değil, işaretleyicimin olduğu yere değil, sık iğnemin olduğu yere iğnemi batıyorum. Şu şekilde. Yarım trabzanım kenar boşluğuma kalmış oldu. İğnemi battım. İçten dışa doğru düğümümü yaptıktan sonra ipimi geçirdim. Karşısını alıyorum. İkiye katlamıştık. İki uçtan şöyle birleştirerek kenar kısmımıza kadar gideceğiz. O yüzden çift sayı ile başlamamız önemli demiştim ki birbirine birleştirme yaptığımız zaman kenarda herhangi bir sayımız kalmasın diye 80 tane sık iğne ile 80 ilmekle başlamış oldum. Daha sonra arttırmalar vesaire derken yine iki tarafta da arttırma yaptığım için yine çift sayıya ulaşmış oldum. Önemli olan kısım çift sayıyla başlamaktı burada. Hemen bakın buraya batıp iğnemi çıkardıktan sonra karşısındaki yine işaretleyicimi yarım trabzanıma batmıştım. Yarım trabzanıma batmıyorum. Onu da yana sayıyorum.
İlk sık iğneme batıyorum, dıştan içe doğru batıp tekrar daha önceki battığım sık iğnemin üzerine batıyorum sıkılamak adına. Hemen ipimi çekiyorum. Şu kısmı biraz uzun tutmuşum. Ve dikişimi yapıyorum. Hemen bakın yanındaki sık iğneme geçiyorum. İki kanadını da alıyorum. Birleştirme yaparken taban kısmında olduğu için daha sağlam olmasını istiyorum. O yüzden iki kanadını da alıyorum. Bakın karşılıklı olarak. Karşıdakine batıyorum. Ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve dikişimi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Karşısındaki sık iğneme geçiyorum. Karşıdakine battım. Karşısındaki yani yanındaki sık iğneme karşılıklı olarak dıştan içe doğru batarak dikişimi yapıyorum. Hemen yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine karşılıklı olarak iki ilmeğime dikişlerimi yaparak birleştirmemi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde dikişimi yaparken karşılıklı olarak her bir sık iğneme batarak köşe kısmıma kadar ilerliyorum. Evet, dikişimi köşeme kadar tamamladım. İpimi şöyle içe çekip şu sivriliği düzeltmiştim. İpimi içeri çekip iğnemi içerisinden düğümleyerek artık ipimi koparmış oldum. Şimdi bakın artık taban kısmının şu şekilde düz tarafını elde edeceğiz. Düz hale getireceğiz. Şimdi bunun için nasıl yapıyoruz? Hemen bakın şurada dikişimi yaptıktan sonra şöyle şuradaki sivrilik köşe kısmımdan içeri doğru itiyorum. Nereye kadar itiyorum bunu? Bakın 1 trabzan, 2, 3, 4 ve 5. 5. trabzanımın sonuna kadar. Bakın şuradaki. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer tarafı da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. trabzanımın sonuna kadar itiyorum. Bakın. Şurası benim 5. trabzanım. Şöyle geldim. Şu şekilde ayarlamış oldum. Tam bu bitişinden şöyle katlayarak içe doğru alıyorum. Şöyle birleştireceğim yani. Lacivert kısmım yani 5. sıram bu tarafta içte kalacak. Şu şekilde. Şuradan da göstereyim. Bakın dikişimi burada yaptım. 6. sıramdaki karamel rengim burada kalmış oldu. Şimdi nasıl yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. trabzan sırama kadar ittim. Bakın içeri doğru aldım. Üçgenliği aldım. Kenara düzeltmiş oldum. Dikişimi bu şekilde yapacağım. 5. sıram bitti. Şu şekilde ayarlamış oldum ölçüsünü. Şöyle buralardan dikişimi yaparak devam edeceğim. İçten nasıl gözüküyor bakın. Şu şekilde gözüküyor. Daha sonra bu kenarı birleştirmesini yaptıktan sonra ben içeriden şu şekilde de sabitledim ki çıkıntılı durmasın diye. Evet, bu şekilde ayarladıktan sonra yine iğnemizi ve ipliğimizi alıp dikişimize başlıyoruz. Evet, iğnemi ipliğimi hazırlayıp geldim. Şu şekilde kenarlardan da işaretleyiciyle tutturdum. Bu arada sayılarımı da saydım. Net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle bakın 26 tane trabzan saydım. Şuradaki ilk trabzanımı saymıyorum. Sık iğne yaptığım kenarına
batarak sık iğne yaptığımı saymadan şu aradaki tüm sık iğne trabzanlarımı saydım. 26 tane trabzanıma kadar gelmiş oldum. 26. ile bu köşemi birleştirmiş oldum. Başta ne yaparsanız, siz payı daha kısa bırakmak istersiniz, taban kısmını ya da daha geniş almak istersiniz, buna göre ayarlayabilirsiniz. Taban kısmını geniş ya da dar almayı nasıl yapacaksınız? Yine bakın, ben 5 tane trabzan saydım. Daha büyük yapmak istiyorsanız 6'şar 6'şar, 6 buradan 6 buradan sayabilirsiniz ya da 7 buradan 7 buradan sayabilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz ya da 5 değil 4 buradan 4 buradan şeklinde ayarlayarak gidebilirsiniz. Ama önemli olan nokta yamuk olmaması için tabanınızın en önemli kısmı bu. Bakın, ben şuradan saydığım zaman tam ayarlı olarak 26. trabzanımla buraya birleştirme kısmıma gelmiş oluyor. Diğer sıralarımı da aynı şekilde sayıyorum. Trabzanlarım 26. da bitirmiş oluyorum. Sayıyorum. Buradan itibaren 26.'yı burayla birleştirmiş olmam gerekiyor. Sayıyorum. Buradan itibaren 26.'yı bu kısımla birleştirmem gerekiyor. Sayıyorum. Bu kısımdan itibaren yine 26.'yı burada birleştirmem gerekiyor. Aynı şekilde diğer tarafı da aynı şekilde uyguluyorum. Köşe kısmım özellikle çok önemli. Zaten buraları oturtturduğunuz zaman otomatik olarak orta kısımda oturuyor, ama sayarak ilerlemekte fayda var ki tabanınızda yamulma olmasın. Tabandaki yamukluk bütün çantayı etkiliyor maalesef ki. Özellikle ona dikkat edelim. Şu şekilde ben işaretleyicilerimle de kayma olmasın diye tutturdum. Siz de işaretleyicilerinizden yardım alabilirsiniz. Hemen bakın, yine iğnemi ve ipliğimi aldım. İç kısımdan şöyle bir düğüm yapacağım öncelikle. Ki dışta kötü bir görüntü olmasın diye. Bu da gerçekten iyi bir düğüm oldu yani. Şöyle daha şöyle geçirirsem toparlayacaktır. Evet. Yapmış oldum. Şimdi ön yüzümü tekrar çevirip düzenliyorum. Arkadan düğümümü yaptıktan sonra katladığım yere yakın bir yerden düğümümü yaptıktan sonra şuradan bakın, trabzanımın tam bitiminden batıyorum. Şurada iki trabzanın arasındaki ilmeğime tığımı batıyorum. Birleşim noktasına iğneme batıyorum. Tığ diyorum. Hemen bakın, buradan işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine bakın, karşısındaki lacivert yerlere batıyoruz. Aralardaki trabzanları almıyorum. Karşısındaki lacivert ilmeğime şu şekilde batıp çekiyorum. Yine bakın, karşısındakine evet, şuradan batmam gerekiyor. Şimdi burayı battım, sıkıladım. Hatta aynı yere tekrar batıp iyice bir sıkılayım. İlk başta çıkmış olduğum ilmeğime tekrar batarak sıkılamamı yaptım bakın. Hem daha net gözükecek ipi içe aldığım için. Şimdi bakın, 26. trabzanım buydu benim. Şimdi karşısındaki ilmeğime bakın, şuraya batıyorum. Tam trabzanımın olduğu yer tepesine denk gelmiş oluyor zaten. Bakın, oraya bir trabzan yapıp örmüşüm. Buraya battığınız zaman daha kolay ilerliyor. Daha sonra bakın, trabzanımın içerisine batıyorum. Boşluğuna da batabilirsiniz, ama ben boşluk oluşsun istemediğim için, gerçi kalın olacak, çok da bir boşluk olmaz. Boşluğa da batabilirsiniz. Trabzanınızın direkt içerisine de batabilirsiniz. Batıp dikişimi yapıyorum. Yanındaki ilmeğime geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Batıp dikişimi yapıyorum. Bakın, yanındakine geçiyorum. Karşısında böyle kesişim noktasına batıp dikişimi yapıyorum. Yanındakine batıyorum ve trabzanıma batıyorum. İpimi çekip dikişimi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın, trabzanıma batıyorum. İpimi çekip dikişimi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İki trabzanımın yine birleşim noktasına denk geldim. Bakın, buraya batıyorum. Şuraya batıyorum, ipimi çekip dikişimi
yapıyorum. Karşısındakine batıyorum ve trabzanıma batıyorum. İpimi çekip dikişimi yapıyorum. Bu kenarım da bu şekilde ilerliyor. Zaten işaretleyicileri taktınız. Otomatik olarak ilmekler birbirine denk geliyor. Dediğim gibi 36 bu taraftan, 36 bu taraftan ayırdım. 36 mı dedim? 26. 26 bu taraftan, 26 bu taraftan ayırarak, trabzanlarımı sayarak birleştirme kısmıma devam ederek buradan köşe kısmına kadar birleştirmemi yapıp artık taban kısmını tamamlıyorum. Daha sonra da içten artık onu göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Birleştirmenizi yaptıktan sonra şuradan bakın küçük bir tel atarsanız, küçük bir dikiş yaparsanız burayı da tutacaktır. Daha düzgün bir görüntü olacaktır. Bu şekilde burayı da tamamlayıp dikişlerimizi yaptıktan sonra iki parçamızın birleşimi için geliyoruz. Evet, taban kısmının birleştirmesini yaptım. Şimdi artık bakın şu işaretleyicilerimizden başlayarak orta kısmımızın birleştirmesini yapıp daha sonra da sap kısmını birleştirip çantamızı hazırlamış olacağız. Şimdi yine iğnemizi ve ipliğimizi alalım. Birleştirme kısmını yine dikişle yapacağız. Başlayalım birleştirmemize. Evet, iğnemi ipliğimi hazırladım ve geldim. Alt kısımdan yine dikişimi yaptım. Bu arada astar yapacaksanız eğer bu aşamadayken astarınızın ölçüsünü alıp ayarlamanız çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı çantadaki gibi birleştirmenizi yapıp astarınızda daha sonra çantanın içerisine dikiş yapabilirsiniz. Ben astar eklemeyi şu an düşünmüyorum. Zaten aralardan geçecek gibi değil. Belki ilerleyen zamanlarda astarımı da eklerim. Şimdi bakın ne yapmıştık? Burada işaretleyicilerimizi takmıştık. Çantamızın ön parçaları. Burada sık iğneleri bitirdik. Sık iğneler bittikten sonra yarım trabzanımızın başladığı yere işaretleyicimizi taktık. Yine aynı şekilde karşısına da işaretleyicimizi taktık. Tam ilk yarım trabzanımızın olduğu yere. Buradan başlayacağız birleştirmemize. Sık iğneli olan yerlerimiz boşta kalacak. Askı kısmına, çantanın sap kısmına gelecek. Çantamızın boşluğunu oluşturacak. Şimdi hemen bakın işaretleyicimizin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu sefer birleştirmemi yaparken yarım trabzanımın hepsini şu şekilde almıyorum da ortasından batıyorum. Bakın şöyle. Ortasından batıp içten dışa doğru çıktım. Hemen bu noktada karşısındaki yine işaretleyicimi çıkarıyorum. Burada da yine tek kanadını alıyorum. İçteki kanatlarını alıyorum. Birbirine bakan kanatlarını yapacağım. Bakın buradan yine birleştirmemi yapıp şuraya tekrar batıyorum. Şöyle ki daha sağlam olsun diye. Hemen bakın karşısındakine batıyorum. Ve yine karşısındakinin tek kanadına batıyorum. Tek kanatlarını atarak, birbirlerine bakan kanatlarını alarak yapıyorum birleştirmemi. Yanındakine aynı şekilde. Birer ikişer batabilirsiniz daha sağlam olsun diye. Ben 2 kere batarak ilerlemeyi düşünüyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Bakın yine tek kanatlarını aldım. Bir kez battım, çektim ve bir kez daha batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Hemen yanındakine ve karşısındakine. Yine aynı yere batıyorum tekrar. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde ben ikişer kez batarak ilerleyeceğim. İkişer kez batarak karşılıklı olarak arka kanatlarını alarak şurada taban kısmındaki bu işaretleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Birleştirdiğimiz kısma kadar geliyoruz. Evet, dikişimi yaparak bakın orta kısma kadar geldim. Yine bakın burada işaretleyicilerim mevcut. Bunların hepsini şimdi çıkarıyorum. Karşılıklı olarak denk geliyor zaten. Hemen bakın birleştirmemi yaptım. İkişer kez batarak dikişlerimi yaptım. Son bakın şuraya batmışım. Tekrar batmam gerekiyor. Biraz önde kalmış. Hemen bakın son ilmeklerim kalmış oldu burada. Bunlara da yine aynı şekilde batıyorum. Tek kanatlarını alarak hemen
Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın bu noktada şurada birleştirdiğim yere batıp şuradaki birleştirdiğim yere de batıyorum bakın. Boşluklarım oluşmaması için ben şuralara da batıp dikişimi yapıyorum. Hemen bakın yine aynı şekilde diğer parçama geçtim. Oradaki boşluklara şurada birbirlerine en son birleştirdiğim ilmeklerime batıp birleştirmemi yapıyorum şöyle. Çok sıktırmadan. Evet. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Karşılıklı olarak yanındakine geçiyorum. Yine arka kanatlarını alıyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Yine bakın karşısındakine ve karşısındakine. Bu şekilde. Geçişimi de bu şekilde sağlamış oldum. Yine diğer tarafta yapmış olduğum gibi birleştirmeme devam ederek yarım trabzanlarımı karşılıklı olarak birleştirerek burada işaretleyicimin olduğu yere kadar, yani yarım trabzanlarımın bittiği, sık iğnelerimin başladığı yere kadar, son yarım trabzanın olduğu yere kadar birleştirmemi yapıp artık ipimi koparıyorum. Daha sonra üst kısmımın birleştirmesi için geliyorum. Ve çantamın orta kısmının birleştirmesini de tamamladım. Bakın gayet düzgün bir şekilde birleşmiş oldu. Ütüsünü de yaptım ve artık üst kısmının birleştirmesine geçeceğim. Şimdi bunun birleşimini yaparken nasıl yapıyorum? Hemen şöyle biraz yakınlaştırayım. Öncelikle iki tarafı alıyorum. Bakın 30 tane sık iğnem var benim burada. Buralara tam köşe kısımlarına işaretleyicimi takıp 30 tane ilmeğimi belirliyorum. İlkine, birincisine ve sonuncusuna 30 tane ilmek belirledikten sonra taktım. Daha sonra işaretleyicimin olduğu yerden itibaren saymaya başlayarak 15 tane sık iğne sayıyorum ve 15. işaretleyicimi takıyorum. Yine sol taraftan da yani sonuncudan da 15 tane sayarak 15.'ye yine işaretleyicimi takıyorum. Bakın bu şekilde yan yana gelmiş oldu. Aynı işlemi karşı tarafta da uyguluyorum. Hemen bu noktada şöyle bakın bir dikiş yapacağız. Kenarlara pay bırakabilmek için şurayı şöyle taktığım için zor olacak benim için, şurayı düzeltmem gerekiyor. Hemen iğnemi aldım ve buradan dikişime başlayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Şu şekilde iki ucunu birleştirdim. Çantamın iç kısmı yine içte kalıyor. Şu şekilde birleştirdim. Daha sonra şuradan içe doğru ittirerek, yani şuradaki birinci ilmeğimle 15. ilmeğimi, birinci ilmeğimle 15. ilmeğimi birleştirmiş, ayarlamış oluyorum. Bu şekilde dikişimi yapacağım. Şu taraftan başlayarak dikeceğim ve arada bir pile oluşturacağım. Hemen bakın iç kısımdan iğnemi geçiriyorum. Biraz ipimi uzun tutmuşum. Evet. Bu şekilde ayarladım iğnemi. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. İki ucunu birbirine birleştirdim. Daha sonra şunu içe doğru kıvırıp bakın bununla bu ilmeğim ve bununla bu ilmeğimi birleştireceğim. Şimdi hemen bir işaretleyici takabilirim burada. Zaten dikişimi yaparken gayet net bir şekilde anlaşılacak. Şöyle göstereyim hatta. Şuradan bakın. Dış taraftan çıkıyorum. Yanındaki ilmekten çıkıyorum. İşaretleyici taktığım ilmeğin hemen yanındakinden dışa doğru çıktım. İşaretleyicilerime takıldı. Evet. Daha sonra bakın dıştan içe doğru yapacağım dikişimi. Düğümüm içeride kalmasını istediğim için iç kısımdan başlayıp yanındaki ilmekten dışarı çıkarak dışa doğru attım. İşaretleyicimin olduğu yere iğneme battım. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum artık. İlk batmış olduğum yere. Şimdi hangisine batacağım? Şurada. Şurayı katladık. Burayı katladık. Daha sonra bunu içe aldık. Buradan sonraki 15.'ye batıyoruz yani.
Şuraya bir işaretleyici takmıştım. Saymıştım 15 ilmek. Buradan sonraki 15. ilmeğime iğnemi batıyorum. Dışa doğru almış oldum. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum. Daha sonra bakın burayı şu şekilde katlayıp bir sonraki işaretleyicimin olduğu yer. Yani şuradan 15 sayıp 15. işaretleyicimizi takmıştık. Bunu da çıkarıp iç kısımdan dışa doğru alarak bakın yan yana geçirmiş oldum yani. Şuraya battım, çıkardım. Daha sonra hemen yanındakine batmış oldum. Çekiyorum. Daha sonra bakın şurayı toplayıp şu şekilde toplayıp bakın ilk baştaki işaretleyici taktığım yere iğnemi batıyorum. Hepsini birlikte toparlamış oldum şimdi. Bu işlemi yaptıktan sonra dikişime hemen başlamıyorum. Şöyle karşılıklı yapsam ben de ilk defa birleştireceğim sizinle birlikte, daha iyi olacak sanki. Evet. Biraz zorlayacak ama görüntü olarak daha iyi olacak. Şimdi bakın ipimi hiç çıkarmadan geçiyorum karşı tarafa. Şuradan dıştan içe doğru ilk ilmeğime battım yine. İpimi çekiyorum şöyle. Daha sonra buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine burada katlayacağız. İşaretleyicimi çıkardım. İlk ilmeklerimden sonraki ilk işaretleyici taktığımdan sonra 15 tane ilmek saymıştım. Şimdi 15.yi şu şekilde katlayarak şöyle katlayarak içten dışa doğru iğnemi batıyorum. Hemen dönüyorum. Şöyle alayım. Yanındaki ilmeğime, yani şu taraftan sayınca 15. olan işaretleyicimin olduğu yere de iğnemi batıyorum. Daha sonra bakın bunu bu şekilde yaptık. Şöyle katlayıp şu şekilde katlayıp şimdi de ilk ilmeğime yine batıyorum. İşaretleyicimi çıkarıp bu şekilde ortada hepsini birlikte buluşturmuş oluyorum. Şimdi tekrar şurayı da sabitleyebilmek için bıraktığım zaman açılıyor çünkü. Hemen ilk batmış olduğum ilmeğe tekrar batıyorum. Evet. Bakın görüntü bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi şurada potluk oluşmaması için tek tek şöyle birleştireceğiz. Hemen döndüm bakın. İlk battığım yere battıktan sonra dönüyorum. Şu kısmıma tekrar geliyorum. Hemen karşısındaki ilmeğe ilk battığım yer bakın. Buraya battım. Ve hemen şöyle yapayım. Yanındakine batıyorum. İpimi dışa doğru, içe doğru almam gerekiyor çünkü. Evet. Dışarıya çıkardım. Yanındaki ilmeğe battım. İlk ilmeğime tekrar batıyorum. Daha sonra bakın karşısında yine ilk battığım ilmeğe batıyorum. İki ucu açık. Şu şekilde aynı yönde duran ilmeklerim. Dikişi biraz karışık ama elinize, yani izlerken karışık geliyordur. Ama elinize aldığınız zaman çatır çatır gidecek. Hemen bakın iğnemi çekiyorum. Dikişimi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Ve karşısındakine geçiyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve bakın hemen karşısındakine. Bakın şu aradayım. Şimdi şurayı döneceğim. Şöyle. Yanındakine
ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine bakın. Yan yana ilerleyerek devam ediyorum. Yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde karşılıklı olarak dikişimi yaparak ilerliyorum. Şu noktaya kadar geliyorum. Şimdi bakın daha önceki battığım yerlere batıyorum şu anda. Tam ortasındayım. Birleşim yaparken battığım yerlere de batıp dikişimi yapıyorum yine. Yukarı kısımda göstereceğim bir yer var. O yüzden uzadı video. Ben dikişimi yaparak ilerliyorum. Köşeme geldim mi ona bakıyorum şimdi. Evet. Köşeme gelmiş oldum. Tam iki ucuna ayarlamış oldum şu anda bakın. Şöyle. Şimdi buradan en son dikişimi yaptıktan sonra hatta bir geri gelirsem daha iyi olacak. Evet, tam oraya denk gelmiş oluyor. Evet. Şimdi bakın dikişimi yaparak köşeme kadar geldim. Bu noktada şuradaki öncekinin tepesine şöyle katladığımızda tam tepeye denk gelecek noktaya şöyle batıyorum. İpimi çekiyorum. Sağlamlaştırmak için bir kez daha batıyorum ve şimdi şuradan iplerim çıktı, onları temizleyeceğim daha sonra. Daha sonra bakın hemen tekrar devam ediyorum. Bir önceki battığım yere tekrar batıyorum. Dikişimi yapıp bakın birleştirdim. Hemen yanındakine geçiyorum ve karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde kalan ilmeklerimin her birine karşılık olarak dikişim yaparak sonunda bu noktada tekrar bir sıkılamak adına birleştirmemi yapıp şu şekilde ve şu şekilde dikişimi yapıp artık düğümümü yapıp koparıyorum ve çantam hazırlanmış oluyor. Evet, çantamın askı kısmının, sap kısmının birleştirmesini de tamamladım ve artık çantamı hazırlamış oldum. Son olarak ütümü yaptım. Ben buharlı bir ütü kullanıyorum. O şekilde ütüledim. Bakın şu şekilde duruyordu. Birleştirdikten sonra zaten elinizle şu şekilde ayarlayıp ittirdiğiniz zaman otomatik olarak yerine şöyle oturup kalıbını alıyor. Ve bunun ayarına göre şöyle elinizdeyken yaparsanız çok daha doğru sonuca ulaşırsınız. Düzenlemiştim ama yere koyunca değişiklik oldu tabii. Evet, bakın şimdi düzeldi. Şimdi bu şekilde gözükebilmesi için de çıt çıtlarımızı ne yapacağız? 2 adet çok büyük olmayan boyda bir çıt çıt kullanacağız. Ben çıt çıtımı dikince göstereceğim zaten size. Şuralara buraya karşılıklı olarak gelecek şekilde bir çıt çıt hazırlıyorum. Ve bu tarafa da
Yine aynı şekilde çıt çıtımı ekliyorum. Hem askı kısmım, sap kısmım sabit duruyor. Hem görüntü olarak daha farklı bir görünüm kazandırmış oluyoruz. Çantamızın yapımı bu şekilde. Dediğim gibi çıt çıtlarımı da ekleyip dikişimi yapıp hemen size göstermek için geliyorum. Birleştirmelerimi de tamamladıktan sonra artık çıt çıtımı da ekledim. Bakın şu boyutta bir mıknatıslı çıt çıt kullandım ben. Yan tarafına bakın şöyle çıt çıtımı ekledim. Şimdi çıt çıtınızı eklemeden hem bu tarafa hem o tarafa ekledim. Çıt çıtınızı eklemeden önce çantanızı şu şekilde tuttuğunuz zaman bakın şurayı şöyle ayarladığınızda, bakın şu şekilde ayarladığınızda zaten birleşim noktası hemen belli oluyor. Oralara karşılıklı olarak şu şekilde çıt çıtınızı dikiyorsunuz. Diğer tarafa da aynı şekilde. Bakın. Hem kullanım olarak mıknatıslı bir çıt çıt olduğu için de gayet rahat bir kullanımı oldu. Ben çıt çıtlarım bu arada kalın iplerim, raf iplerim vesaire geçmediği için genellikle dışarıdan yapacaksam eğer ipin gözükmemesi adına şu şekilde hayalet bir ip kullanıyorum. Açıklama kısmına ve yorumlara linkini ekleyeceğim. Oradan satın alabilirsiniz. Astarlarda vesaire de çok kullanışlı oluyor. Bakın belli bile değil dikişim. Evet, çantamızın yapımı bu şekilde. Çantamızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.